Dünya devi ABD Bankası Goldman Sachs altınla ilgili öyle bir tahminde bulundu ki bu video içerisinde altındaki bu rally tahminini sizlerle birlikte paylaşacağız sevgili dostlarım. Bu videomuz içerisinde altın tahminleri, gümüş tahminleri ve gram altın tahminleri olacak. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza geçmeden önce kanalımızı beğenirseniz kanalımızın daha fazla arkadaşımıza ulaşmasına da vesile olacaksınız. Evet, Goldman Sachs'ın yapmış olduğu açıklamalara değinelim. Sevgili dostlarım, Goldman Sachs, ABD'nin yapmış olduğu faiz artışları sonucu ABD ekonomisinin bir resesyon süreci içerisine girebileceğini, bu resesyon süreçleri içerisinde dünya ülkelerinin de etkilenebileceği ve derin bir kriz yönetimi içerisine girilebileceğini düşünüyor. Bu düşüncesinin arkasındaki en büyük etmenlerden biri ise arkadaşlar, yatırımcıların bu türlü resesyon ve kriz dönemlerinde altına yönelmeleri. Dünya ülkeleri genelinde merkez bankalarına baktığımız zaman da rezervlerin daha fazla altın tarafında tutulması gene Goldman Sachs'ın yapmış olduğu altın tahminini ön plana çıkarmakta. Şimdi Goldman Sachs altın rallisinin kaç dolara kadar olabileceğiyle ilgili bir tahminde bulundu. Bu tahmininde Goldman Sachs'ın yapmış olduğu açıklamada da altında 2200 dolar seviyesine kadar bir rally olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu sevgili dostlarım. Yani Goldman Sachs'ın beklentisi de altının ons tarafında 2200 dolarlara doğru bir yükseliş rallisi başlayabileceği yönünde. Fakat şöyle bir açıklamada gene Goldman Sachs düşmüş. ABD faiz kararlarında, FED faiz kararlarında çok aşırı agresif bir şekilde şahin tutumuna 2023 yılları içerisinde de devam ederse altında dip seviye olarak 1500 dolarlar seviyesinin de görülebileceğini yazmış. Fakat beklentisi içerisindeki altının yönündeki 2200 dolar seviyesi olduğunu da belirtmiş. Şimdi Goldman Sachs'ın yapmış olduğu bu analiz doğrultusunda bizlerin de yapmış olduğumuz analizlerimiz vardı. Geçmiş videolarımızda altın takip eden sevgili dostlarım bunları bilirler. Bizler şuradaki altının ons tarafında özellikle ikili dip oluşumunu sizlerle birlikte takip ediyoruz. Burada 1610 dolar seviyesinde başlayan bir ikili dip oluşumumuz var. Ve bu oluşumunda 1730 dolar seviyesindeki tepe noktasını baz aldığımız zaman bizler ilk etapta sizlerle birlikte altının onsunda bir 1800 dolar seviyesine doğru bu hareketin devam edebileceği ile ilgili öngörümüz mevcut. Burada mavi yatay çizgilerle belirttiğim alanlarda fiyatlar belirttim zaten. Bizler için direnç gösterebilecek seviyeler 1680, kısadaki şu an altında 1680 önemli bir direnç. Bu direncin aşılmasıyla birlikte bizler ilk tepe noktasında görülen seviye olan 1727-1730 dolardaki dirence doğru hareketlerimizi devam ettireceğiz şeklinde düşüncemiz mevcut. Daha sonraki hareketlerinde 1802 dolar gene altının onsunda arkadaşlar bizlerin takip etmesi gereken bir direnç olacak. Ve bu direncin aşılmasıyla birlikte altının onsunda 1877 dolarlar seviyesine doğru bir atak beklentim benim de mevcut. Fed'in faiz kararlarıyla birlikte bu altındaki hızlanma biraz daha yavaşlayabilir. Fakat Fed'in ben artık kendi düşüncemdir, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Fed'in artık şahin tutum gösterme lüksünün azaldığını düşünen taraftayım ve altının rally döneminin ben de başlayacağı günlerin yakın olduğunu düşünen taraftayım sevgili dostlarım. O yüzden FED bu toplantıda bence 0,75 bas puan faiz artışına gidemeyecek. Benim beklentim Fed'in 0,50 bas puanlık bir faiz artışı bu toplantısında yapması olağan diye düşünüyorum. Her ne kadar da piyasa beklentileri 1'e doğru yaklaşsa da Fed'in 0,75 bas puan veya 0,50 bas puan aralığında bir faiz artışına gideceği yönündeki beklentim var. Altın, Fed'in 2023 yılına dayalı olarak yapacağı açıklamaları bekleyecektir.
FED 2023 yılında da bu şahin tutumunu devam ettirip ettirmeyeceği yönündeki açıklamaları altın için önemli olacak. Ve altın yatırımcısı, elinde altın tutan yatırımcılar için de FED'e doğru ben altının 1700 dolarların üzerinde FED'e doğru ilerlemesini sürdüreceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, gram altın tarafına hemen sizlerle birlikte bakalım. Gram altındaki son durum ne şekilde? Gram altında ons altına dayalı olaraktan yukarı yönlü hareketler hızlanmış durumda. Ons altında da bizlerin şurada bir beklenti noktası var. Buradaki beklentimiz üzerine atabilir isek, bakın şuradaki 1000 TL üzerine atabilir isek ve kalıcı olabilir isek, altında yine yukarı yönlü hareketlerin gram altını 1017 TL civarına doğru yukarı atma ihtimali de oldukça yüksek görünüyor. Yukarıda bizler için 1017 ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi ve onun üzerinde de 1033 TL'den geçen ikinci direnç seviyeleri gram altın tarafını bekleyen önemli seviyeler. Burada da gene bir ikili dip oluşumu altının gramında da göze çarpıyor sevgili dostlarım. Bu gram altının ikili dip oluşumunun hedef noktası da gram altında bize 1100 TL civarındaki ana rakamı da göstermekte. Gram altın elinde tutan sevgili dostlarımız da bu seviyeleri takip edecekler. Burada gene gramda stop noktası 960 TL'ye konulabilir. 960 TL üzerinde kalındıkça 1017 ilk ana hedef noktası, onun üzerinde 1033 bizler için gram altında önemli seviyeler olacak. Ana hedef dediğim gibi 1100 TL'lere doğru giden bir gram altın sizlerle birlikte izleyebiliriz. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşteki oluşumlar gayet güzel görülüyor. Burada bir takip ettiğimiz genişleyen açı formasyonumuz var. Bu genişleyen açı formasyonu doğrultusunda günlükte baktığımız zaman hareketlerin gümüşün onsunda da gayet iyi devam ettiği, trend EMA çizgimizin üzerindeki kapanışların 4 gündür devam etmesi buradaki seyrinde oldukça güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. 19 artık bizler için kuvvetli bir direnç halini almış durumda. Buradaki hareketin ilk etapta 21 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunu hareket ettirmesi beklentim mevcut. 21 doları takip edeceğiz. 21 doların aşılmasıyla birlikte 24 dolar seviyesinde de gümüşün onsunda bir hedef noktasına doğru gitme ihtimalimiz oldukça yüksek gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Gümüş buradaki talihini yukarı yönlü kırabilecek mi? Bunu da haftalık grafikte baktığımız zaman önemli bir direnç seviyesi 21 dolar seviyesinde olduğu. Bunu aşması durumunda yukarı yönlü hareketler beklentimiz gibi 24 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunda ilerleyecektir sevgili dostlarım. Burada yukarı yönlü bu hareketin kırılabilmesi içinse yukarı düşen aşağı düşen trend çizgisinin 24 dolarda kırılması şart. Çünkü onun kırılması bizleri gümüşün onsunda beklentimiz olan daha yüksek seviyelere doğru taşıyacaktır. O yüzden gümüşün onsunda da önemli seviyeler takibimizde olacak. Gram gümüş tarafını takip eden arkadaşlarımız da ons bazlı olaraktan gram gümüşte yukarı yönlü hareketlerin ilk etapta 12 TL civarının üzerine doğru atıp 12.40 ve 12.70 seviyelerine doğru gram gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin ons bazlı olarak devam etmesi beklentilerimiz dahilinde sevgili dostlarım. Şu an itibariyle altın ve gümüş tarafına baktığımız zaman altın çıkarma maliyetlerinin de Goldman Sachs'ın açıkladığı gibi 1600 dolarlar seviyesinde gerçekleşmesi ve artık 1600 dolarların altında bir dip seviye olması neticesiyle gümüş tarafında da özellikle sanayide çok büyük bu gümüşe ihtiyaç olduğu için arkadaşlar sanayinin birçok yerinde gümüş kullanılması bakımından gümüşteki hareketlerin artık ben altının onsunda olduğu gibi yukarı döndüğünü düşünen taraftayım. Bizler artık sizlerle birlikte 2022 yılı içerisinde 2023'e başlamadan önce bir altın ve gümüş rallisi takip edeceğimizi düşünüyorum. Evet, sizlerle birlikte altın ve gümüşü inceledik. Gram altın, gram gümüş yorumladık.
Goldman Sachs'ın açıklamaları doğrultusunda kendi grafiğimiz üzerinde de bu açıklamaları teyit etmeye çalıştık sevgili dostlarım. Unutmamamız gerekir ki hiçbir zaman burada verdiğimiz çalışmalar bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Sizler de kendi öngörüleriniz doğrultusunda grafiklerle kendi öngörülerinizi birleştirip bir karar almalısınız ve kesinlikle aldığınız karar kendi kararınız olmalı sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.